Merhabalar. World 17 ile birlikte sektör gerçeklerine hoş geldiniz. Bugün İzmir Alaçatı'da Çağla Kubat Windsurf Akademi'deyiz. Çağla Hanım hoş geldiniz. Siz hoş geldiniz. Değil mi? Hoş bulduk. Çok güzel bir yer. Evet, siz de seviyoruz. Şanslı insanlarız diyoruz. Evet, ya burada insan yaşlanmaz diye düşünüyorum ama siz alışıyor musunuz? En çok neyi seviyorum biliyor musunuz? Böyle herkes Instagram'dan ofis fotoğrafları falan koyuyorlar ya böyle. Hani pazartesi. Ben böyle buradan bir fotoğraf atıyorum. Evet, ofiste gün başlar falan böyle. Biraz sinir bozucu oluyor olabilir ama ben yani gayet keyif alıyorum. O postu seviyorum. Ben de ilk geldiğinde kıskanmıştım. Tamam. Evet. Önce ya zaten sizi biliyoruz, tanıyoruz ama ben ilk önce bir itirafla başlamak istiyorum. Türkiye'de zor süreçte, kadınların geçirdiği bu zor süreçte bir ikonsunuz. Hem yaptığınız farklı işlerde sürekli başarıya ulaştığınız için hem de biz sizin ilk görüşme yaptıktan sonra ben dışarıya yürüdüğümde şey demişti mesela. Ne kadar güçlü bir kadın. İlk önce bunun için teşekkür ederim. Gerçekten çok önemli benim için. Peki olur da mağaradan yeni çıkmış olabilir insanlar. Sizi tanımıyor olabilirler. Biraz kendinizden bahseder misiniz bize? Evet, ben nereden başlasam acaba? Nereden İstediğiniz yerden başlayayım? İşte İtalyan Lisesi mezunuyum. Liseden beri böyle profesör bir anne, gene işte üst düzey bir şirkette önemli pozisyonda çalışan bir babam, inşaat mühendisi. Böyle eğitim çok önemli. Hani mutlaka önce eğitimini alacak, sonra ne yapmak isterse yapsın. İşte her türlü spor aktivitesiyle ailem tanıştırdı beni. Farklı farklı. Yani aralarından da seçebileyim. İleride hangi mesleği yaparsam yapayım. Tabii ben sporu meslek olarak seçeceğimi herhalde düşünmediler. Ama hani hangi mesleği yaparsam yapayım, yanında hobi olarak farklı farklı kızımıza olanaklar sağlayalım diye düşündüler herhalde. Böyle bir aileden makine mühendislik okumaya karar verdim. Sonra yazdığım tercihler arasından İstanbul Teknik Üniversitesi makine mühendisliği oldu. Orada eğitimimi tamamladım ve sonra da güzellik yarışmasına katıldım. İlginç bir geçiş tabii. Çünkü televizyonla ilgili planlar kurmaya başlamıştım. Acaba televizyona geçmenin nasıl bir yol olabilir? Çünkü sonuçta televizyon okumadığım için hani makine mühendisinden televizyona geçmeye karar verdim. Ama tabii AB planları vardı. Başka planlarım da vardı kafamda. Sonuçta makine mühendisliğini bitirdim. Güzellik yarışmasına katıldım. Türkiye ikinci güzeli oldum. Sonrasında televizyonda çalışmaya başladım bir süre. Önce sunuculuk yapıyordum. Sunuculuk yaparken diyordum ki eğitimini almadan insanlar oyunculuk yapmasınlar. Sonra bir anda oyunculuk yapmaya başladım. Nasıl olmuş bilemedim. Orada eğitim almaya başladım yaparken. Arkasından bu arada sörf her zaman hayatımda devam etti. Zaten yarışıyordum. Yarışmalara katılıyordum. Dereceler alıyordum. Bütün bu televizyon kariyeri sırasında sörf yarışçılığı da devam ediyordu. Süper. 2011'de Windsurf Akademi'yi kurdum. Burada Çağla Kubat Windsurf Akademi eşimle. O da windsurf'le hayatını götüren biri ve birlikte windsurf sayesinde tanıştığım biri. Aynı zamanda Dünya Windsurf Turu Organizasyonu'nun başkanı. Ve yarışıyor. Yarışmaktan da vazgeçememiş. Çok benzer yanlarımız var. Türkiye'yi seçtik. Çünkü Alaçatı çok uygundu bu iş için. Daha iyi bir yer bulamadık. Ne yurt dışında ne Türkiye'nin içinde de başka bir yer bulamadık. Çok baktık. Dünyanın biraz merkezi o zaman bu konuda. Aynen öyle. Süper. Yani en iyi 3 yerinden biri diyebilirim. Ama kendi içlerinde farklı avantajları, dezavantajları. Yani o üçü birbiriyle eşit gibi. Hani birisi mesela Danimarka'da çok soğuk bir yer. Hani orada soğukta yaşamak istemedik. Bir tanesi Mısır'da yaşamak istemedik. Birisi de Türkiye, Alaçatı diye düşünüyorum ben. O yüzden bütün olanaklar burada daha uygun olduğu için okulumuzu da akademimizi de burada açmaya karar verdik. Harika. 2011'den beri eşimle burada çalışıyorum. İlk yıllarda televizyonla birlikte yürütüyordum. Daha sonra çocuk da olunca hayatımızda hani bir yerden eksiltmek zorunda kaldım. Biraz şu sıralar televizyona uzak kaldım. Belki ileride çok uygun bir proje olursa tekrar düşünebilirim. Şimdi de burada hem kendim yarışmaya devam ediyorum hem de yarışçı çocuklar yetiştiriyoruz. Harika. Yani süper. İTÜ çılgınlığı diyorum ben buna. Yani benim şu ana kadar görüştüğüm ve tanıştığım İTÜ'den çıkan herkes bir çılgın. Neden böyle? Yani orada bir kültür mü var? Yani çünkü mesela en son bir çok ünlü bir basketbol koçumuz var. Murat Şahin. O da İTÜ'den. O da makine mühendisliğinden çıkma. O da şu anda Doğuş'ta mesela basketbol antrenörlüğü yapıyor. Ve alanıyla alakası yok. Acaba buradaki böyle bir üniversiteyi kazanmış olmak, güzel bir üniversiteden çıkmak, girişim ve kendine güvenin temeli mi?
Böyle bir şey düşünüyor Şimdi musunuz? bence orada çok ilginç hocalarımız oluyor. Heh. Çok özel hocalarımız oluyor. Yani İstanbul Teknik Üniversitesi'ni tercih etmiş, başka yerlere gitmemiş. Hani çünkü belli idealler uğruna orada. İşte mesela bizim robotics hocamız vardı, hiç unutmuyorum. Japonya'da aynı zamanda sektörde çok önemli noktalarda çalışıyordu. İşte otomotiv sektöründe çok iyi bir markanın CEO'su durumunda bir hocamız makine elemanlarına giriyordu. Yani onlardan çok şey öğreniyoruz. Sadece oradaki dersi öğrenmiyoruz. O vizyonu öğreniyoruz, o bakış açısını öğreniyoruz. Çok renkli kişilikler oluyor onlar genelde. Ve onlar İstanbul Teknik Üniversitesi'nde toplanmışlar gerçekten. Pek çok farklı bölümde. Annem de bu arada İstanbul Teknik Üniversitesi mimarlık. O yüzden tamam, bizim için anneannem de İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu, ilk kadınlardan. Sizi sınavsız almışlardır zaten. Yok, almadılar maalesef, almıyorlar. İşte en güzel tarafı da bu. Sınavsız asla giremiyorsunuz. Ve gerçekten biz 3 nesil olarak İTÜ'lü diye birçok şeylerine de katıldık onların toplantılarına. Ama anneannemle biz hatta makine fakültesi aynı binadan mezunuz. Aynı yerlerde. Yani anne mimarlık farklı. Anneannem mühendislik başlamış. Onlar zamanında değişiklik yapılabiliyormuş. Sonradan mimarlığa geçmiş. Hatta hala yaptığımız stajları, işte kaynak stajlarını falan, onun bir bölümü var. Sadece ilk kısmını orada yapıyorsunuz. Değiştirmemişler hep. Onu bile anneannemle konuşabildik. Ya siz de mi böyle yapmıştınız? Ben de kaynağı iyi yapıyordum falan gibi. Çok komik. Ne güzel bir anneannemiz. Evet, Keşke gerçekten. bize de nasip olsaydı. Benim babaannem de işte tığ örüyor ama iyi örüyor. Biz de kaynak yapıyoruz. İyi, tamam, güzel. Şimdi diğer geçmişinizde yaptığınız işler, ya beni şöyle, hani fascinating denilen bu olay var ya, benim öyle şey yapıyor olan olay. Hani yahu ne iş tuttuysanız bir şekilde başarıya ulaştırmışsınız kendi alanınızda. En azından dışarıdan öyle görünüyor. Yani Ya da ulaşmadıysam çıktım. çıktınız. Yani kendimi iyi bulmadığım alanlar da oldu. Biraz denedim. Ya ben burada olmuyor, şu nedenle olmuyor'u fark ettikten sonra ondan ayrıldığım da oldu. Bilinç önemli galiba burada, değil mi? Evet, bilinç önemli. Kendini bir de sormak etrafa, hani bilenlere sormak, herkese sormamak, soracağın kişiyi bilmek. Yani birçok farklı yönü var diye düşünüyorum. Girmiş olduğunuz yeni girişimlerde sırf karizmanız çizilmesin diye devam edip bozguna uğramaktansa siz girdim ama kötüyse devam ettirmeyip enerjinin başka bir yere. Aynen öyle. Bence en önemli şey bu. Yani en önemli, çünkü birçoğumuz galiba kendimize konduramıyoruz. Ben nasıl başarısız oldum diye. Ve sevmediğimiz işleri devam ettiriyoruz. Veya başarısız olduğumuz işleri. Bu konuda tebrik ederim. Ben biraz bu Windsurf Akademi'den bahsetmek istiyorum. Çünkü benim için şöyle bir önemi var bunun. Hem Türkiye'yi aslında, şimdi World 17 olarak mesela biz Türkiye'nin markalaşması için uğraşıyoruz. Siz işte Türk bayrağını açabiliyorsunuz, Türk sporunu, yani şey var bizde. Biz bunu yapamayız denilen işlerden bir tanesiydi. Bundan belki 20 sene, 30 sene önce. Ben kendi içimi söyleyeyim. Ben 31 yaşındayım. Bana 20 yıl önce deselerdi ki, veya 15 yıl önce, ya işte windsurfing yapıyor Türkiye falan. İşte biz futbol kolay yapılan spor, bizde o var. İşte basketbol vesaire. Şimdi önce windsurf nereden aklınıza geldi? Onu ilk önce öğrenmek istiyorum. Bu çok orijinal bir soru oldu. Tebrik ederim. Gerçekten mi? Hiç windsurf'e soran olmamıştı dermişim. Yok. Kapatın. Nasıl? Ya nasıl başladı? Gel. Çok mu orijinal? Hiç orijinal olmadı mı? Herkes soruyor mu? Evet, çok soru ama olsun. Ben yine anlatayım sana da. Tamam, hadi anlat. 15 yaşında yurt dışına gittiğimiz bir tatil sırasında orada biz annemin işi dolayısıyla sürekli böyle farklı şehirlere gidip hatta birazcık bunalırdım da açıkçası. Çünkü annemle babam ikisi de çok meraklıydı. Ben de o kadar çok tarih gezmeyi sevmezdim. Annem işte resimler çeker, öğrencilerine gösterecek okulda. Mimarlık ya, hani şehircilik mimarlık çünkü. Ondan sonra işte gezdiriyorlar beni. Neyse, ben de her zaman oturduğum masada şurada burada yandakilerle sohbet etmeye başlıyordum falan, böyle bir iletişim kuruyordum yani sıkıldığım için. Orada tanıştığım bir ailenin çocukları burada sörf yaptıklarını söylediler. Ama Alaçatı bir şey demeye çalışıyor. Türkiye'yi gördünüz, evet Türkiye'de sörf yaptık diyor. İstanbul yok. Alaçatı'da sörf yaptık. Alaçatı, yani şimdi bizim Çeşme'de yazdığımız var. Ama Alaçatı burası bir köy olarak biliniyor sırada. Hani biz orada Altınyunus'ta falan birkaç sörf yapan vardı ya, Alaçatı'yı hiç duymamıştım. O yüzden de anlayamıyorum falan dedim. Ben de, biz de sporlara meraklıyız ya, hani her türlü şeyimizi böyle biriktirip bir spora mutlaka yaparız. Ailece şeyimiz olur. En büyük hobimiz oydu. O zaman dedik biz sörf öğrenelim madem bu kadar iyi bir yer var. Oradan aslında her şey başladı.
Geldik biz araştırmaya başladık. Annem de Alaçatı köyünün içinde o cami, meydanı falan onlarla ilgili dersinde bir konu işlemiş. Dedi ya ben Alaçatı'yı biliyorum da deniz neresinde kalıyor acaba falan gittik. Sonra dediler ki ya gidin orada sörf yapanlar var bize bu tarafı gösterler. O zaman tabii bütün bu yapılaşma falan yok. Yani bayağı her yer ot, hiçbir şey yok yani. Sonra gidiyoruz diyoruz ki ya olamaz bir yanlışlık var yani kesinlikle olmayacak falan hiç unutmuyorum. Orada bir kavuncu vardı. Hatta ben kavuncunun kelebekleri diye bununla ilgili konuşma bile yapmışlığım vardır. Annem dedi ki sorsana dedi. Ya dedim bilmiyorum anne bilir mi? Kızım sorsan falan. Dedim burada dedim sörf biliyor musunuz yapılıyor mu? Sörf ne ya dedi. Ama dur ya dedi. İleride dedi böyle rengarenk kelebek gibi bir şeyler var denizin üzerinde. İnsanlar böyle dedi kelebek gibi bir şeylerin üzerinde uçuşuyorlar dedi. Hiç unutmuyorum onu. Ve biz orada dönecektik. Yani hep onun için kavuncunun kelebekleri derim. Biz oradan yolumuza devam ettik. Burayı bulduk. Burayı da yabancılar keşfetmişler. Burada küçük bir pansiyonla anlaşmışlar. Yurt dışından geliyorlar. Yabancı hocalar. Hatta İngilizce ders aldım Türkiye'de. Çünkü Türkçe verebilen biri yoktu o sıralarda. Vay be. Evet ondan sonra öyle bir ilk sörfe başladık. Ailece başladık zaten. Süper. Öyle devam etti. Babaanne yapmıyor değil mi sörf? Bekliyorum çünkü ondan da bekliyorum böyle bir aileden. Okay. Hatta anneannem benimle bu konuda çok dalga geçiyordu. Çünkü hiç unutmuyorum onun İstanbul'daki evinin alt katı böyle depo gibiydi ve ben sörflerim için orayı kullanıyordum. Mesela hava çıkıyor İstanbul'da yapmaya sonra devam ettim çünkü. Ben iniyorum bir yelken taşınıyor, bir board taşınıyor, bir bumba taşınıyor. Bir böyle bir saat malzeme arabaya taşınıyor. Kızım dedi tenis oyna. Bak bir raket bir top. Değil mi? Abartma. Hani o benimle çok daha geçerdi sörf için ben açıkçası. Ben bir sonraki görüşü bir anneanneyi istiyorum. Bir anneanneyle bir Anneannemi kaybettik maalesef. Demeyin. Evet. Geçen sene kaybettik. Ne güzel hikayeler ama. Evet, değil mi? ama bana çok yani bütün yazlarımız birlikte geçtiği için çok önemlidir bende. Okey. O zaman şöyle bir soru soracağım. Bu klişe soruyu sorduğum için az önce özür dilerim tekrar ama buraya gelmem lazım şimdi. Bu soru şu. Sizin gibi şimdi Türkiye standartlarında güzel bir eğitim almışsınız. Güzel bir ailetten geliyorsunuz. Bunun halk arasında deyimi elit bir ailedir. Peki şimdi yaptığınız sporun da en büyük zorluklarından bir tanesi. Ben futbol oynadım. Şimdi hep bu algıyı nasıl kırıyorsunuz mesela burada? Bana geldiğinde dersiniz ki windsurfing bana zengin sporu. Elit çocukların geldiği bir spor. Yani herkes yapabilir mi windsurf? İlk sorun bu olacak. İki, gerçekten elitlerin sporu mudur windsurfing? Şimdi bir kere sörfü herkes yapamaz. Çünkü sörfü mesela lüks seven, hani böyle çok hayatı kolay yaşamaya alışmış, her şey önüne sunulmuş kişiler kesinlikle başaramazlar. Çünkü burada büyük bir mücadele var. Ve doğayla mücadele bu. Bu sizin parayla değiştirebileceğiniz bir şey değil. Anlatabiliyor muyum? Buradaki mücadelede evet belli bir noktadan sonra yarışçılık için Türkiye'deki durumlardan dolayı belli bir maddi güç gerekebiliyor. İşte sponsorluk gerekebiliyor. Çocukların böyle bir desteğe ihtiyacı olabiliyor. Ama bunu başlamak ve o noktaya getirmek için bu çocukların bu duruma uygun çocuğun bunu yapması mümkün değil. Bir kere denizi sevmesi lazım, mücadeleyi sevmesi lazım. Her şeyden hemen pes etmemesi lazım. Çünkü bu nedenle aslında sizin dediğiniz kesimden gelen birçok kişi bu işten vazgeçiyor. Ya ne biçim şey bu falan hani ben böyle board'la mı uğraşacağım ayağıma işte burada de taş mı var ayağıma batıyor falan. Yani bizde böyle bir şey yok. Bizde savaşçı çocuklar gerekiyor. Süper. Mücadele etmeye alışmış çocuklar gerekiyor hayatla. Ve ya da bunu öğreniyor. Ya da burada kalarak bunu öğrenebiliyor. Yani birazcık zaman ayırarak ailesi bu alanda devam etmesini isterse ve öyle bir çocuk görmek isterse bunu öğrenebiliyor. İlla öyle gelmesi de gerekmiyor. Anladım. Ama yapabilen ve yapısında olan çocuklar bu şekilde çocuklar oluyor. Kendi özgüvenleri çok artıyor. Çünkü denize çıktığı zaman kendi başına yanında hiçbir artık şey yok, destek yok. Kendisi denizde tek başına. Malzemesiyle birlikte. Yani şey gibi oluyor mu bu? Eskiden çocuklar hayatı öğrensinler diye tornacıya falan vereceklerine Çağla Kubat Akademi'ye yazdırabiliyorlar. Burada çalışan çok başarılı yelken sporcularımız var. Onlar mesela burada çalışmaları sırasında hem hocalık yapıyorlar hem eğitmenlik yapıyorlar hem sörf konusunda kendilerini geliştiriyorlar. Bu da bir taktik. Yani hani kendini doğuda mesela karşı taraftaki okullardan bir tanesinde bir tane örnek var. Çok çok severim kendisini. Bir sörf hocamız. Doğuda görmüş, daha yüzme bilmiyormuş. Televizyonda hatta hep beni gördüğünü söyler. Çok hoşuma gider o yüzden. Ya demiş ben bu sporu deneyeceğim. Gelmiş burada inşaat işçiliğiyle yan taraftaki port evlerinde çalışmaya başlamış. O sırada sörf öğrenmiş. Şu anda Türkiye'nin en iyi sörf hocalarından biri. Yani bu bir
Hani evet tabii ki çok hani bir futbol kadar bir top alıp oynayabileceğiniz bir spor değil. Evet. Ekipman çok pahalı, euronun artışıyla yaşadığımız sıkıntılar var ama yapmak istedikten sonra yapılabilecek bir spor. Ama herkesin yapabileceği bir spor değil. Değil. Çok da böyle hani farklı bir hayat tarzını benimsemiş insanlar çok çabuk vazgeçebiliyorlar ama parayla ilgili değil sıkıntı. Anladım. Süper. O zaman şimdi bu okulun yeriyle alakalı birkaç soru soracağım. Bu okulun nasıl hayata geçtiğiyle alakalıdan önce. Şimdi ticaretle uğraşan biri çok abes bir soru olacak ama dışarıdan bu şekilde düşünen insanlara cevap olmasını istiyorum ben. Şimdi burası ya harika manzarası olan bir yer. Şimdi buradan dışarıya biri baktığında şey diyor. Ya ben buraya bir restoran açarım. Evet. Değil mi? Şimdi bakar ya ben buraya bir restoran açsam, bir otel açsam buranın kazandığı 10 katı para kazanırım. Sizi buradan milyoner olmaktan alıkoyan ama bir eğitmene dönüştüren şey nedir? Yani çocukların mutluluğu mu? Ya burayı niye para basan bir yer olabilir burası? Yani şu manzara, yani Alaçatı'daki artık her yerde oldu. Ya böyle bir yere sahip olmak ama bildiğim kadarıyla sizin bir hayaliniz var. Bu alanı bir surf yerine çevirmek. Bununla Evet. alakalı birkaç şey var. Neden Ya, burası mekan olmadı? Neden şimdi böyle bir yer? şöyle bir kere bu benimle çok alakalı. Ben hayatta hep mutluluğumun, huzurumun peşinde koşmuş bir insanım. Yani her şeyde. Yani hayallerimin peşinden koştuğum dönemde çok mutlu olduğum şu anda eşimle tanıştım Kore'de. Aslında eğer orayı takip etmeyip de hani mesela dizi oyunculuğundaki görevimi takip ettiriyor olsaydım belki onunla hiç tanışamayacaktım. Ama ben zaten orada da o seçimi yaptım. Evet. Yani orada da yarışmak bana para kaybettiriyordu çoğu zaman. Çünkü ben kazandığım bütün parayı yarışa aktarıyordum. Yani ben dizide oynuyordum, parayı alıp yarış sponsorluğuna çünkü bir desteğim yoktu. Ama onu yapmakla zaten bu mutlu hayatı kazandım. Burada yaşamayı seviyorum, doğanın içinde olmayı seviyorum. Biraz önce çocuklar için bahsettiğim şey. Doğayla mücadele benim hayatta en keyif aldığım şey. Buraya da geldiğimde yine bir mücadeleydi. Çünkü burası çok bakir bir bölgeydi. Karşı taraf sörf okulları zaten belli bir noktaya gelmişti. Ve ben orada yetişirken orayı da bakir bir şekilde bulmuştum ilk geldiğimde. İşte yabancıların keşfettiği zamanda. Oranın gelişmekle nasıl yok olduğunu gördüm. Nasıl sörfü yavaş yavaş işte bir gece kulübü geldi, sonra bir otel geldi. Önce biraz hareket geldi diye düşündü insanlar. Orası biraz geliştikçe sörfün nasıl yavaş yavaş yüzme alanı oluşturuldu. Otelin önünde, ondan sonra işte öbür tarafta başka bir proje geldi, tekneler geçmeye başladı falan. Bir anda biz bu sörf merkezini kaybediyoruz diye düşündüm. O sırada ben sörfle buraya gelip burayı hep görürdüm. Burada hiçbir şey yoktu. Çok bakir bir alandı. Dedim ki ya ben sörf okulumu burada açayım. Yani burayı korumakla ilgilenebileyim en azından. Çünkü orayı kaybettik zaten. Ve geldik burada açtık ve çok büyük bir mücadeleydi. Elektrik yok, doğru düzgün su yok, devamlı sıkıntılar yaşıyoruz. Herkes yolu şikayet ediyor. Yol çok bozuk, aman Çağla Hanım siz bu sörf ücretinizden bizim araba bakımınızı çıkartın. Yalnız falan bu eski yolumuz. Evet. Sonra ben diyordum ki Çağla Hanım siz bir belediyeyle konuşsanız burası yapılır. Aman yapılmasın dedim. Yani hep yapılmasın dedim. Çünkü insanın ve teknolojinin gelmeye başladıkça işte para gelmeye başladıkça oraya her şeyin değişeceğini öbür tarafta zaten yaşamıştım. Orada öğrenmiştim. Buradaki bütün mücadelem bu olsun dedim. Anladım. Yani ben bununla mücadele edebilirim ama öbürüyle edemem diye düşündüm. Ve aynı şey şimdi yavaş yavaş burada başladı. Yani yine gece kulüpleri, gene beach club. Ya beach club Türkiye'nin o kadar güzel beach club yapılabilecek koyları, denize. Burada bir kere rüzgar giriyor. En kötü yani o beach club Ben açısından. İzmirliyim, ben buraya gelmem. Yani rüzgar estiği zaman ya. üzerinize gelen bir rüzgar var. Denizin altı daha böyle bataklık tarzı bir kumu var. Yani böyle hani yüzerken bizim için fark etmiyor. Biz üstündeyiz zaten. Düştüğümüz zaman ayağımıza bir şey batmaması güzel tarafı. Yani anlatabiliyor muyum? Sıkıntı çocuklar için söylüyorum bunu da. Ama hani onlar için hiçbir avantajı olmayan bir yere. İşte orasında arazisi var, üstünde arazisi var. Ben burayı kapatayım falan gibi. İnsanlar yine çeşitli garip amaçlar için işte yol yapıldı. Yol yapılırken ben çok üzüldüm. Herkes çok sevindi. Dedim ki tamam yol yapılıyor, yandık. Dediler havaalanı için yapıyor. Sonra havaalanı iptal oldu. Yani sürekli dönen bir şeyler var. Şimdi bir turizm projesi geliyor buraya. Ben iyi bir şeyler olacağını inanıyorum. Yani ben Çeşme projesine karşı mesela değilim çünkü ne olduğunu bilmiyorum. Ama buraların şeyleri gördüm, çok heyecanlandım. Olimpik tesisler laflarını gördüm. Sörf alanları laflarını okudum. Hani bunlar gerçekleşirse ve burası o projede sörfe ayrılabilirse bu bizim için çok önemli bir şey olur. Tamam. Deneyim çok enteresan bir duygu değil mi? Evet. Çok enteresan. Evet. Peki diğer sörf okulları.
Buralarda var. Türkiye içerisinde de farklı surf okulları vardır. Şimdi aranızda nasıl bir ilişki var sorusunu sormak istiyorum ve şunu da merak ediyorum. Biz Kanada'da mesela bunu çok yaşıyoruz. Türk nüfusu Kanada'da öyle toplasanız maksimum işte kayıt dışıları da koyalım ki yoktur ya 150 bin 200 bindir diyelim. Ve içerisinde 100 parçaya bölünmüştür. Yani farklı cemaat ve loncalar, farklı sağ sollar, yani tişörtün renginden bile kavga eder oradaki Türkler. Çok az grup vardır. Yani bir araya gelmezler. Bu belki bizim şu an kanımızda olabilir yani. Zor olana kadar birleşmiyoruz. Peki benim sorum şu. Surf Türkiye'de gerektiği birçok şey gibi hak ettiği yerde değil. Rüzgar surf. Okey. Peki buna rağmen buradaki surf okulları bir araya gelip ya bir dakika biz ilk önce bir şu sistemi bir kuralım sonra rakip olalım mı yapıyorlar yoksa en baştan birbirimize rakibiz, birbirimize düşmanız gibi mi gidiyorlar? Bunu çok merak ediyorum. Şimdi şöyle, bu konuda çok fazla mesela biraz önce bahsettiğim konuda çok fazla surf okullarıyla birleşemiyoruz. Çünkü zaten önünü gece kulübüyle, restoranla falan paylaşıp bir işletme modeli kurmuş birçok yerden bahsediyoruz. Şimdi hani ama öyle bir şey olmuş ki o tarafta benim gördüğüm. Bir taraf yapmış, o yapınca diğer tarafın kirası da arttığı için o da yapmak zorunda kalmış, o da yapmış. Şimdi de düşünüyorlar biz o kirayı olmazsa nasıl öderiz? Aslında onu öyle yükseltmişler zaten. Evet. O değeri öyle yükseltmişler. Biz mesela bu taraftaki surf okuluyla daha aynı şekilde bakan bir vizyonumuz var. Yani onlar da burası doğal ve bakir kalsın. Biz bu hayattan mutluyuz. Onlar da bir çift. Süper. Aynı şekilde şeklinde bakıyorlar. Bizim surf okulumuz şöyle diğer okullardan farklı bir duruma geldi. Biz Talat Aşıkoğlu benim çok yakın bir arkadaşım. Onunla bir ortaklık kurduk 2016 yılında ve o bizimle çocuk kamplarımızı yapmaya başladı. Ve çocukları ve gençleri yetiştirdiğimiz işte aslında akademi kısmına ben o yıldan sonra kulübümü de kurduktan sonra lisanslı sporcular yetiştirmeye başladık biz onunla. Ve bu tarafımız çok güçlendi. Çünkü gerçekten artık çocukların diğer okullarda da çok iyi eğitim veriliyor. Çok iyi kiralama servisi var. Hatta bizden daha iyi ekipmanı olan da olabilir aralarında. Ama hiçbirinde bu çocukları yetiştirme ve kulüp ve yarışçılık kısmına geçirme kanatları çok boşta kaldığını düşünüyorum. Ve istiyorum ki hepsinde gelişsin. Ve buradan Alaçatı'dan pek çok farklı kulüp, spor kulübü oluşsun. Çünkü bu bizi çok güçlendirecek. Yani biz burada spor kulübü olabilirsek, onlar da olabilirse işte o zaman bu spor kulüplerinin birleşmesi daha da hani ticari işletmeden çok sporcu yetiştiren kurumların bence burada oluşması ve birleşmesi gerekiyor. Biz mesela resmi de şöyle görmeye çalıştık açıkçası. Hani biz bunu yapacağız ama çocuklarımız sadece yurt dışına gitmesin. Türkiye'ye de bunun bir ayağını getirelim. Çocuk ve genç yarışlarını organize etmeye başladık. Önce Türkiye'de çocuk ve genç yarışlarını ilk organize, onu 2012'den beri ediyoruz hatta. Okul açıldı, ertesi sene başladık. Her sene başka bir sponsorla bunu yapmaya başladık. Çünkü yetiştirdiğimiz çocuk ve gençlerin yarışma platformunu oluşturmamız gerekiyordu. Yarış olmadan galiba tam hem onlar yani, tecrübe kazansınlar, yurt dışına gittik. Çünkü Türkiye Ligi yarışları yapılıyor ama çocukları kendi aralarında yarıştıran bir organizasyon yoktu. O yüzden de çocuklar hep böyle yani büyüklerin arkasında belli bir noktada kalabilirler. Bir kere fiziksel olarak daha yeterli değiller. O yüzden kendilerini deneme şansları olmuyordu. Daha ilk turdan eleniyorlar. Küçük yaşta katılsan da yarışa. Bu yarışlar çok parladı. Sonra Koruncuk Vakfı geldi. Dedi bunu bir yardıma dönüştürebilir misiniz? Sosyal sorumluluk. Aynen. Çok hoşuma gitti ve Koruncuk'la 5 senedir yapıyoruz bu yarışları. Çok da ciddi yardım toplanıyor bu seneye kadar. Bu sene festival yapamadık. Sadece kendi kayıtlarımız arasında onlara gene bir yardım toplamaya çalıştık. Boş geçirmemek için bu seneyi. Ama daha önceki senelerde çok büyük bir festivale dönüştürdük. Organizasyon anlamında da çok şık bir organizasyon oluyordu. Ayrıca da uluslararası yarışları getirmeye başladık. Evet. İşte Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası'nı 2013'te getirdik. Geçen sene Avrupa Şampiyonası'nı getirdik. Bu sene de Avrupa Şampiyonası için anlaşmamızı yapmıştık. Fakat bu durumdan ötürü ertelemek zorunda kaldık. Normal başarılarınız arasında neler var şu anda? Yani tabii ki çok büyük bir liste var. Ama hani böyle highlight olarak görürsek sizin zaten bir dünya şampiyonunuz var diye biliyorum. Bir şey söyleyeyim. Bence benim en büyük başarım. Siz kulüp için soruyorsunuz ama. Kulüp için. Tamam. Benim öyle soruyor. Çünkü ben hani kendi hayatımdaki başarı olarak en büyük gördüğüm şey aile. Onu söyleyeyim. Hani gerçekten öyle. Tebrik çünkü hayallerimi gerçekleştirebileceğim, huzurlu ve mutlu yaşayabileceğim bir ailenin içinde olmak bence çok çok önemli. Benim en büyük başarım bu. Kulübümün en büyük başarısı. Yine bu
onda bile ben kendi yarışçılarımla aile ortamını yakalayabilmiş olmak diyebilirim. Yani çünkü ben çocuklara ve sporculara da bunu anlatmaya çalışıyorum. Burada sizin için önemli olan orada aldığınız kupa, evet tamam 10 tane şu kadar yarış. Mesela şunu söyleyebilirim. Hani bunu biraz sayısal bir şeye dökmemiz için. 16 tane milli sporcunun 12 tanesi bizim kulübümüzden çıktı bu sene. Ama dediğim gibi bunlar bir tarafa. Bir taraf, evet. Birçok çocuğu biz bu spor sayesinde teknolojiden, işte zararlı alışkanlıklardan, hayatın başka bir yönüne yönelmekten kurtarıyoruz ve çok sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz onlara. Bunun modelini gösteriyoruz. Bu sporu hayatlarının bir parçası yapıyoruz. Bu ideal için yarışıp hayatlarını hazırlık yapmaya başlıyorlar ve onları başka bir yerden aslında kurtarıyoruz biz. Sadece buna kitlendikleri için. Aslında bence bu kulübün de en büyük başarısı budur. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Ben dinliyorum şu an. Tamam, çok iyi. Şimdi başarı, Alaçatı, sizin kendi kişisel kariyeriniz, buradaki çocuklar. Şimdi bunu alıp Türkiye'de bir şey başarıp yurt dışına açıyorsunuz. Yarışlar, katılmanız gereken, az önce bahsettiğiniz gibi windsurf yapmak biraz maliyetli. Önemli olan işte board'unuz vesaire bunlar. Buradan belki transportasyonu, belirli yerlerde ligleriniz oluyor, tournamentlar oluyor, turnuvalar oluyor. Buralara katılmanız gerekiyor. Şimdi pek tabii ki Türkiye'nin bunun için belirli destekleri var ama bunun yanında bu çok sponsorlu bir iş. Çok ciddi sponsorları olan, dünyanın her yerinde, yani bir Kanada takımının çok ciddi sponsorları oluyor. Türkiye'de bunu daha önce konuşamadık sizle ama büyük bir ihtimal bununla alakalı bir sponsor eksikliği her yerde olduğu gibi sizde de var. Çok ciddi, evet. Veya sponsor uzun soluklu sizi geliştirip dünya şampiyonasında 4 yıl 5 yıl desteklemek yerine aman şurada 2 fotoğraf alayım, aman şurada günü kurtarayım peşine. Yani uzun soluklu, mesela ben bunun örneğini veririm. Mesela West Ham Manisaspor vardı eskiden futbolda. İşte 3 yıllık 4 yıllık bir destek verildi. Arda Turanlar, Burak Yılmazlar gibi büyük topçular çıktı. Bunu windsurf için ne kadar yapılabilir görüyorsunuz? Sponsor ayağından ziyade mesela bir sponsor çıktı, dedi ki ya Çağla Hanım siz ne kadar yapıyorsunuz şu. Tamam. 4 yıl sonra bizi nereye taşıyabilirsiniz dese biri. Bizi sponsor 4 yıl sonra nereye taşırız? Nerede markalaştırırız? Var mı aklınızda öyle bir plan, hiç düşündünüz mü? Yani 5 yıl sonra bir X firması sizinle birlikte nerelerde boy gösterebilir? İşte bu o firmanın buna neler katacağıyla çok alakalı bir soru aslında. Çok şey yaşanabilir. Yani o birliktelikten çok fazla sonuç çıkabilir. Bir kere olimpiyat şampiyonlarını çıkartmış olabiliriz birlikte. Çünkü şu anda olimpik sınıfı da biz yetiştiriyoruz. Yani yeni olimpik sınıfı biz ve bizim 5 tane sporcumuz var diyeyim, biz yetiştiriyoruz. Mutlaka başka kulüplerin de yetiştirdiği sporcular var ama çok yoğunluklu bir sporcu kitlemiz var şu an olimpiyata hazırlanan. O malzemelerin ilk getirten kulübüz buraya. İlk çalışmaya başlayan kulübüz. Onu öngörebildik Jimmy'nin uluslararası ilişkileri sayesinde. Hani o malzeme değişti çünkü olimpik malzememiz değişti. En son olimpiyat iptal olduğu için eski malzemeyle bir kere daha yapılacak. Sonra artık bizim o getirdiğimiz ve çocukların zaten kullanmaya geçen sene başladıkları malzemeyle yarışmaya başlayacak bir sonraki olimpiyatlarda. Dolayısıyla bu da çok büyük bir avantaj. Artık olimpik kategoride bir temsilci kulübü olacak ve çok ilginç bir yani çok fazla konuda sloganlarıyla birleştirilebilecek bir spor yapıyoruz. Yani hız sporu, doğa sporu, doğayla sorumluluk projelerini bir araya getirebiliriz. Birlikte bir sorumluluk projesinin de içinde bu takımla olabiliriz. Yani pek çok farklı alanda birleştirilebilecek tarafları var bu sporun. Süper. Ve bu arada spora başarı çıkar. İşte turizmle ilgili bir başarı öyküsü olabilir. Alaçatı'nın durumu. Buradaki çocukların, Alaçatı'dan çıkan çocukların kazandıkları başarıları işleyebiliriz. Yani buradan pek çok öykü çıkabilir. Ve bu sponsorluk konusu dediğiniz gibi sürdürülebilir olması ve yani markayla bütünleştikçe, her iki taraf birbirini daha iyi tanıdıkça daha da çok proje oluşturulabilir. Aynen öyle. Ama ben çok fazla olanak olduğunu düşünüyorum. Kendi mesela sponsorluklarımda senelerce şunu yaşadım. Firmalar da geldiler, hani sponsor olalım dediler. İşte dediğiniz gibi yelkene koyduk, üstüne koyduk falan ama hani bunun üzerine proje oluşturmak asıl önemli olan. Onu duyuracak. Ben bir sporcuyum. Aslında evet tamam televizyon işlerim oldu, işte biraz tanınmışım var ama ne olursa olsun bir sporcu gidip de sporunu yapmakla ilgilenmeli. Hani bunun tanıtım kısmıyla ortadaki işte markalar, hani bunu birleştiren markalar, onların bunu yapacak insanların olması lazım, evet, arada. Bunu planlayacak ve yapacak. Onu sporcu uğraşamaz. Burada da öyle pek çok sporcumuz var.
Ama kendilerini hani ne anlatabiliyorlar, ne gösterebiliyorlar, ne üzerlerine bir proje oluşturabiliyorlar. Bunu o dediğim gibi marka ile birleştikten sonra yapılabilecek çok fazla iş olduğunu düşünüyorum. Dediğiniz şey çok doğru, sponsorlarla alakalı. Dün isim vermeyeyim, çok sıkıntı çektiği için bir kadın sporcumuzla, gerçekten başarılı bir kadın sporcumuzla görüşme yaparken bir şampuan reklamında oynadığından bahsetti. Ve şampuan reklamı çekim yapıyor ve gidiyor. Bir daha görmüyor. Daha önce de aynısı yapılmış ve çok kızıp şey demişti. Adam Bey, ben saçtan çok daha fazlasıyım. Ve doğru. Yani tamam iki tane reklam aldın ama yani daha fazlasını da alabilir benden. Yani o çok küçük çıkarlar. Anlatabiliyor muyum? Fotoğraf çektin gittin ama aslında düşünsene Dünya Olimpiyatında o markanın pota yaptığını. Yani çok ciddi şeyler bunlar. Bunu kaçırıyorlar galiba. Ya o kadar çok şey kaçırıyorlar ki. Şimdi ben mesela onu anlatırken onu düşündüm. Ben mesela markadan aklıma bir sürü proje geliyor, bir marka sörfle ilgilendiği zaman ya da benle ilgilendiği zaman ya da sporcularımla ilgilendiği zaman bunu da yapabiliriz, hani şunu da koyabiliriz, işte bak bunu da birleştiririz, işte senenin başında buna yönleniriz, sonra senin son, yani kafamda bir yıllık plan yapıyorum. Evet. Ve onu şekilde mesela bir markadan, isim vermeyeceğim tabii ki, bana teklif geliyor. Şimdi ben bunları planlamışım. Şu şeyde, aktivitemizde sunuculuk yapabilir misiniz? Tabii diyorum, hani bütçesi bu diyorum. Hı. Tamam diyorlar, anlaşıyoruz, yapıyorum. Sonra işte diyor ki şunu yapabilir misiniz? Onu yapıyoruz. Şimdi ben mesela bunları birleştirip onlara paket olarak sunduğumda diyorum ki bakın hem şunu yapayım hem bunu yapayım ama bunu buradan alalım. Bunu da yaparken bunu alıp oraya koyalım. Hani birleştirelim ve senelik bir plan. Can, bu bize çok fazla. Ama daha fazla Ama para aslında ödüyorlar. daha fazla para Aynı ödüyorlar. şey biz de Yani yapıyoruz. tek tek böldükleri zaman bana ödedikleri parayı toplasalar hem çok daha planlı, profesyonel bir çalışma yapılabilecekken, çünkü farklı farklı departmanlar çalışıyor hepsiyle ilgili. Diyor ama bu bizim konumuz değil, ama sosyal sorumluluk buranın konusu. Ama beni bunu kullandınız, bunu da kullanıyorsunuz ya, birleştirelim mi? Türk firma bunlar. Türk firma Evet, genel tabii ki Türk sıkıntıları. firma. Aynen. Ve birleştiremiyorlar. Evet. Yani neden o kopukluk yaşanıyor bilmiyorum. Niye acaba Türkiye'de değişkenler çok fazla olduğu Olabilir. için mi? Hani çünkü ne olacağını kimse bilemiyor ya, büyük bir şeyin içine girmeyelim, küçük küçük yapalım, hani hep aynı ismi kullanalım ama böyle yapalım mı diyorlar. Olabilir. Bilmiyorum ama sanki daha yanlış oluyor gibi hissediyorum. Çok Tabii ki yanlış. ona- oluyor. Ya biz genel World Wine ile birlikte bakıyoruz şirketlerin yurt dışına açılmadan önceki harcamalarına, markalaşma harcamalarına bakıyoruz. Şöyle bir açıyorum. Ya ona yapılacak şey 100'e yapılmış. Niye yaptınız? O zaman paramız yoktu. Ya şimdi 40 yıllık şirketsin sen. Paran var sürekli. Yani Evet. tam o an olmayabilir ama hani öngörebilirsin ve ona göre bir sözleşme yapılır gibi. Dediğiniz doğru, %100 katılıyorum. Şimdi son 2 sorum var benim size. Şimdi bunlardan bir tanesi bu kişisel bir soru. Normal şartlarda biz bütün yayınlarımızı böyle bitiriyoruz ama ben daha farklı bitirmek istediğim için bu soruyu böyle soracağım. İlk. Bunu cevaplamak size kalmış. Şimdi Türkiye standartlarına göre dediğim gibi en başta da kadınlar için bir sembol, kadınlar için güçlü bir işte ya ben birçok belki genç kızımız için ya ben de böyle olayım diye gösteren bir rol modelsiniz. Ama aynı zamanda işte okuduğunuz okul, aileniz çok da elit bir aile, güzel bir aile. Ve ne yaptıysanız en azından dışarıdan görenler başarılı olmuşsunuz. Okey, bunlar güzel kısımlar. Peki, bütün bunların, bu kadar başarının, bu kadar ünün, insanları veya insanlarla tanıştığınızda bir bariyer koyduğunu düşünüyor musunuz? Mesela şu girişimcilerde hep bu olur. Bir şeye aslında çok başarılı girişimcilerin girişimcilik köreleri diye bir laf vardır. Çünkü o kadar başarılı olmuşlardır ki yeni girişimlere şey yapmazlar veya insanları çok dinlemezler. Ben ondan daha iyiyim değil de hani biraz daha hani buna vaktim yok. Böyle yapıyor musunuz? Şimdi şöyle, ben aslında hani vaktim yok ya da o bilmiyordur değil. Herkesi dinlemeyi çok severim. Ama bu dinlemeler sırasında, anlatabiliyor muyum? Çok boş konuşmalara da denk geldim. Ya anlatabiliyorum, çok fazla vaatle gelip sonradan hiçbirinin olmadığı çok olay yaşadım. Yani o yüzden evet, dikkat ediyorum. Yani sonuçta zaten hani çok da fazla bir beklentim olma, hani bir şey olsun diye yani parasal konular zaten çok önemsiz benim için. Anlatamıyorum. Tabii ki ailemi devam ettirebilmek için, rahat bir yaşam için hani kendi hayatımı kazanmak zorundayım. İşimden kazandığımla mutluyum. Hani daha fazlası için riske girmeyi sevmem. Anladım. Anlatabiliyor muyum? Herhangi bir şekilde bir konuda riske girip
Ondan sonra da hani bende olan o güzellikleri kaybetmek ya da onlara bir zarar verebilecek bir noktaya gelmek istemem. Genel olarak soğuk bir karakterim olduğu için genel bir bariyerim zaten vardır. Birileriyle herkes bunu söyler. Yani buradaki aileler de dahil. En başta ilk geldikleri zaman hep böyle bir hani korkarlar benden mesela. Yani benden bir şey istemek yerine hemen aşağı içeri girip resepsiyona söyleyip resepsiyondaki de benim çok yakın arkadaşım bu arada. Arka sokaklardan tanıştığım bir arkadaşım. Onu da keşfedenler hemen onu söyleyip bana onun vasıtasıyla benden isteyecek kadar çekinirler. Ama hep onu duyuyorum onlardan da. Ya Çağla ilk gördüğümüzde siz çok farklıydınız. Aslında hani ilk başta bir belki de tanıyıp güvenme şeyim çok uzun sürüyor diyebilirim. Anladım. Hani o güven alanıma girdikten sonra birisine çok rahat açılırım. O bir aksilik olmadıkça da güvenmeye devam ederim. Yani hani genelde hayatımda hep kalır dostlarım. Çok Güzel. nadirdir değişiklikler. Ama o alana girmek kolay olmuyor genelde. Tamam. Bu sorudan dolayı bir soru daha çıktı. Tamam, hadi Tamam. bakalım. Çağla Hanım, bundan 20 sene önceye gitsek. Bu çok önemli bir soru. Yazmadığımı fark ettim. Benim hatam aslında bu. 20 yıl önceki Çağla Kubat şu anki Çağla Kubat'la bir araya gelse ve sadece bir akıl verebilse. Hemen vereyim. Neydir? Karşı taraftan arazi al. Sadece şamandıraya odaklanma. Gerçekten kendime kızdığım tek şey o kadar çok o şamandıraya dönmeye odaklanmışım ki şu Alaçatı'da bütün bu arazilerin o kadar komik ama ben tabii o zaman da ev için değil. Burayı güvenli tutabilmek için. Burayı insanların sörf alanından çıkarmasını sağlayabilmek için. Anlatabiliyor muyum? O kadar net ki. Yani bir tek dönüyorum ve diyorum ki her şeyi aynı şekilde yapsaydım da hani o sponsorluk bu yelkeni yatıracağına şuradaki bir araziye yatırsaydım. Hani buradaki sörf okulumu o anda planlamaya başlasaymışım. O kadar. Tamam. Çok güzeldi. Son sorum ve bitiyoruz. Tamam. İnsanlar hep bir amaç için yaşarlar. Çoğu öyle yaşar en azından. Ya da ben öyle düşünüyorum. Yaptığınız eserler sizin var olma sebebinizdir. Siz biz bugün yarın göç ettikten sonra ismimiz bir süre anılacak. Ama sizin şu ana kadar yaptığınız filmleriniz veya adınızdan ziyade böyle harika bir yeriniz var. Hiç oturup bu film nerede bitecek diye düşündünüz mü? Yani benim hayalim şu noktaya gelince diyeceğim ki ben Çağla Kubat windsurf'ü yaptım. Yani hayalim şu. Var mı? Nedir? Yani bundan sonrası gerçekten olimpiyat. Kendim çünkü olimpiyata gidemedim. Yaptığım kategori olimpik değildi, severek yaptığım kategori. Çocukları götürmeyi çok istiyorum. Gerçekten çok istiyorum. Çocuklarla orada olmak, bulunmak, yani orada bunu yaşamak çok istiyorum. Onun dışında zaten hayallerimi yaşıyorum. Yani hani çok da fazla hatta dalga geçiyorlar benimle. Çağla herhalde 80 yaşına geldiğin zaman ayağını bir tasa koyacaksın, elinde bir sopayla hala sörf yapıyor olacaksın. Hala onu yapabiliyor olmak istiyorum. Güzel. Yani sağlığımın buna el vermesini istiyorum. Hani artık diyoruz ya hani seneler sonra geldiğinde bittiği nokta olmasın yani. Ben onu hep yapıyor olayım. Hep çocuklarla o suyu, denizi paylaşıyor olayım. Onlara bir şeyler öğretebiliyor olayım. Kendim de o keyfi yaşıyor olabileyim ama hani şey anlamında olursa bu başarısal anlamda ne yapmak istiyorum? Evet, olimpiyata bir çocuk götürmeyi çok istiyoruz eşimle. Bence çok uzak değil. Yani hem enerjinizi hem burayı birkaç defa gördükten sonra. Peki ölüp gittikten sonra Çağla Kubat Akademi devam edecek mi? Böyle bir şey yapabileceğinizi düşünüyor musunuz? Bence edecek. Edecek değil mi? Bence edecek. Hem de bence Selin geçecek. Selin de çok seviyor çünkü. Bilmiyorum ne olacak. Ya Selin ya öğrencilerimden bir tanesi. Çünkü hepsi gerçekten buraya çok bağlanıyorlar. Yani hayatlarının bir parçası oluyor. Mutlaka birileri burayı devam ettirir diye düşünüyorum. Ya güzel. Ya şu an bir de çok güzel bir marka. Birkaç başarı, uluslararası çok büyük başarı olduktan devam edeceğini düşünüyorum. İnşallah. Eklemek istediğiniz bir şey var mıdır Yok efendim? valla harikaydı. Çok teşekkür ederim. İlk sorumuz dışında falan. Hiç bu kadar zorlandığımı düşünmemiştim zorlanacağımı ama işte çok profesyonel biriyle birlikte olunca zorlandım. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bizi de burada ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Umarım beraber güzel işler, her şey yolunda gidecektir. Sizi de sörfte çekmek istiyoruz. Onu yaparız. Neden yapamayız falan gibi bir şey. Ben zorluk yani. sevmiyorum. Direkt düşmeye odaklandı. Ben zorlukları sevmiyorum.
ailem çok zengin ve beni çok rahat yetiştirdiler. Allah. Yok, şaka yapıyorum vallahi. Baba da burada olduğu için tehlikeli. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben teşekkür Hep böyle başarılı, hep böyle güler yüzlü olun. Çok merak Burayı da kaybetmeyin ve büyütün istiyorum. İnşallah. Lütfen. İnşallah. World 17 ile sektör gerçeklerini bugün çok değerli ve güçlü bir isimle konuştuk. Bu programımız benim enlerim arasına girer. Hem yer olarak hem de görüşme olarak. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.